Evet, tamam. Şimdi internetle ilgili bir sıkıntı çekiyoruz da bulunduğumuz yerde internet hattı gidiyor geliyor. Cep telefonundan bağlandım. Şu anda normal, sanırım bir sıkıntı yok. Canlı yayında da bağlandık. Üniversite aradığında bir ses sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Herhangi şey geliyor. YouTube kanalında da arkadaşlar bağlantıda bir sıkıntı oldu. O yüzden biraz düştük çıktık yeniden. Örnek dosyayı indirebildik mi? Örnek dosyayı indirebildik mi sevgili arkadaşlar? Şu adresten örnek dosyayı indirelim. Tamam, internetle ilgili bir sıkıntı vardı. Çözdüm. Yani daha doğrusu cepten bağlandım. O yüzden şöyle örnek dosyayı indirelim buradan. Hadi gelin bugün düşey ara çalışacağız. Sayfalarda bölmeleri dondurma gibi detaylara çalışacağız. Örnek dosyamızı bir açalım. Kaldığımız yerden hızlıca ilerleyelim. Biraz yayın gitti geldi ama sıkıntı yok. Şu anda yayındayız. Biz bunu arkadaşlar YouTube kanalımızda diyoruz ki Allah başka dert vermesin. Tek böyle internetimiz ara ara kessin kesilsin. Başka dertlerimiz olmasın. Peki. Başlıyoruz. Hazırsanız herkes koltuklarına iyice otursun. Koltuğunuzu sağlama alın. Son 10 saniye başlayacağız. Evet, hoş geldiniz. Keyifli bir Excel akşamında da bu akşam canlı yayın derslerimizin beşincisindeyiz ve bu akşam Excel'de sayfa düzenindeki seçeneklerle çalışacağız. Öncelikle sonra görünüm menüsündeki bölmeleri dondurla konuşacağız. Bölmeleri dondurla çalışacağız. Sonra da Excel'de en iyi bilinmesi gereken işlevlerin başında gelen düşey ara işlevinin nasıl çalıştığını beraberce örnekler üzerinden ilerleyeceğiz. Şefik Bey, gördüm ifadenizi. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle arkadaşlar sayfa düzeni sekmesindeki bakın kenar boşlukları yönlendirme gibi detaylara bakalım. Excel'de yazdırmanın için kısa yol, kullandığımız kısa yol nedir? Ctrl P. Ctrl P'ye bastığımız zaman bakın direkt yazdırma ekranı karşımıza gelir ve bu ekran aslında bize çok şeyi söyler. 776 sayfalık bir belge var burada yazdırmak istediğimiz. Dikkat edin, başlıklar ilk sayfada var. Tekerleği çevirdiğiniz zaman diğer sayfalarda başlıkların olmadığını görürsünüz. Bakın direkt buradan başlıklarımız gider. Şimdi bu başlıkları her sayfanın başına nasıl ayarlayacağız? Buradaki önemli bir sorun bu. Başlıkları her sayfanın başına nasıl getireceğiz? Bunun için sevgili arkadaşlar buradan çıkalım. Sayfa düzeni sekmesine geldiğinizde bakın burada kenar boşlukları diye bir seçeneğimiz var. Burası sayfamızın, yani standart bir A4 kağıdı düşünün. Bu standart A4 kağıdının sağındaki solundaki oradaki değerler, bakın buradan yapıyoruz. Örneğin darı seçelim buradan. Yönlendirmeden dikey yatayı seçelim buradan. Ve burada yazdırma başlıkları diye bir seçeneğimiz var. Bakın yazdırma başlıkları ya da bu sizde başlıkları yazdır olarak da görünüyor olabilir. Buradan geliyoruz. Üste yinelenecek satırlar diye bir başlık var bakın. Üste yinelenecek satırlar diye bir başlığımız var. Buraya gelip ilk satıra tıkladığınızda bakın ilk birinci satır seçiliyor. Baskı ön izlemede baktığınız zaman da sayfaya bakın, başlıklarınızın her sayfaya geldiğini görürsünüz. Hemen buradan dikeyden yataydan dikeye döndürelim sayfamızı. Başlıklar bakın her sayfaya otomatikman geldi. Bu çünkü önemli bir özellik. Şimdi bakın bunu şöyle de göstereyim. Sayfa 5'e geçtim. Şimdi bu bölgeyi seçiyorum. Dikkat edin. Bakın sadece burayı seçtim. Aşağı doğru ineyim. Kontrolle
buradaki bölgeyi seçtim. Şöyle. İki ayrı bölgeyi seçtim bakın. Ctrl P'ye bastım. Yani yazdıra geldim. Seçtiğimin hiçbir anlamı yok. 388 sayfa olarak yine karşıma geldi. Ama şurada ayarlar kısmına geldiğinizde seçimi yazdır ifadesini seçtiğiniz zaman sevgili arkadaşlar bakın sadece 2 sayfa. Niye 2 sayfa? 2 yeri seçtiğim için. Birinci sayfada başlık var. Dikkat. Birinci sayfada başlık var. Tekerleği çevirin. İkinci sayfada başlık yok. Şimdi bunu yazıcı kısmına tıklayıp buradan eğer Microsoft Print'ı seçersek varsayılan olarak ve yazdır dediğim zaman Excel diyor ki onun dosya ismine diyelim ki satış raporu. Tamam diyelim, kaydet diyelim. Şimdi bakın. Şurası, şu satış raporu dosyası. Bunu açtım. Başlık dikkat edin ilk sayfada var ama diğer sayfaya geçtiğiniz zaman başlık yok. Bu yanlış bir kullanım da değil, çok doğru bir kullanım da değil ama yanlış da bir kullanım değil ama başlığın olması daha doğru olur bu işlerde. O yüzden geliyoruz. Excel'de bakın sayfa düzeninde başlıkları yazdır, yazdırma başlıkları diye bir seçenek var. Üste yinelenecek satırlar kısmına tıklayıp buradan birinci satırı seçiyorum bakın şöyle. Birinci satırı seçtikten sonra tamam diyelim. Şimdi aynı işi bir daha yapayım. Bu bölgeyi seçtim. Kontrole bastım. Bu bölgeyi seçtim. Kontrole bastım. Bu bölgeyi seçtim. Bakın 3 ayrı bölge seçtim. Şimdi tekrar dosyadan yazdıra geliyorum. Şurada seçimi yazdır seçili olduğu için birinci sayfada bakın başlık var. Tamam. Bakın ikinci sayfada da başlık var. Üçüncü sayfada da başlık var. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yazdır dediğiniz zaman aynı ismi seçelim. Ne isim vermiştik? Satış raporu diyelim. Kaydet. Evet. Direkt buradan karşımıza geldi. Şimdi buna bakalım. Bu değerler burada arkadaşlar bakın her sayfanın başına geldiğini görürsünüz. Tamam mı? Not olarak alıyorsak demek ki Excel'de yazdırma işlemi yaparken başlıkların her sayfanın başında çıkmasını sağlamak için burada yazdırma başlıklarını kullanıyoruz. Başlıkları yazdırı kullanıyoruz. Buradan bunu tamam diyelim ve çıkalım. Şimdi burada bir diğer konu. Ekranda bakın fareyi hareket ettirdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar, ekranda fareyi hareket ettirdiğiniz zaman dikkat edin ekrandaki başlıklar kayboluyor. Şuradaki başlık bakın kayboluyor. Şöyle yaptığınız zaman. Şimdi bunu nasıl sabitleyeceğiz? Bunu yapalım. Bu da görünüm menüsüne geldiğiniz zaman görünüm menüsündeki şu bölmeleri dondurma özelliğidir. Bölmeleri dondurma özelliği sayesinde biz başlıklarımızı sabitleriz. Bakın mouse'un tekerleğini hareket ettirdiğinizde bu başlıklar ekrandan kaybolur. Şimdi ben ekranda gördüğüm ilk satır başlık olduğu için bölmeleri dondura geliyorum. Buradan üst satırı dondur diyoruz. Üst satırı dondur dediğinizde ekrana bakın ince bir çizgi gelir ve mouse'un tekerleğini çevirdiğiniz zaman buradan direkt başlıklar ekrandan kaybolmaz. Bu başlık eğer ilk satırsa çok kolay bir iştir. Aynı yere gelip bölmeleri dondura gelip tekrar bölmeleri çöz dersek şuradan bölmeleri çöz dersek tekrar bakın bu düzelir. YouTube kanalındaki arkadaşlar yayınla ilgili bir sıkıntı var. Yayın gidebilir. Eğer tekrar bağlanamazsak daha sonra bu eğitimi üniversiteden alıp tekrar YouTube'da yayınlarız. Ama şu anda bir sıkıntı yok gibi ama ara ara yayın gidiyor geliyor gibi. Sıkıntı olursa üniversitedeki kaydı devam edecek. Oradan alıp tekrar yayınlamayı yaparız.
Okey. Peki şimdi burada asıl sorun şu. Buraya geldim. Bakın sağ buton ekle diyerek buraya bir satır ekledim. Buraya da dedim ki 2016-2018 örneğin satış raporu diyelim şöyle. Bunu da A1'den E1'e kadar seçtikten sonra sağ buton hücre biçimlendir. Hizalamadan buradan da seçim arasında ortalayı seçiyoruz. Tamam diyelim. Şöyle başlıkları ortaladık. Peki bu başlığı şimdi ilk iki satırı burada ilk iki satırı başlık varsayarak nasıl sabitleme yapacağız? Yani ekranda mouse'u hareket ettirdiğim zaman, mouse'un tekerleğini hareket ettirdiğim zaman şuradaki ilk iki satır ekrandan kaybolmasın. Bunu nasıl yapacağım? Bakın, bölmeleri dondura gelip direkt üst satırı dondur diyemem. Çünkü niye? Üst satırı dondur dersem buradan gelip bakın birinci satırı dondurur. Ama tekrar bölmeleri çöz diyorum. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Bir ve ikinci satırı seçiyoruz bakın. Sabit kalmasını istediğimiz satır burası. Şimdi burada artı bir diye bir kural var. Sevgili arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Artı bir diye bir kural var. Sabit kalmasını istediğiniz satır. Hangi satır? Bakın. İkinci satır değil mi? Şu ikinci satır sabit kalmalı. O zaman geliyoruz bunun bir altındaki üçüncü satırı seçiyoruz şöyle. Bölmeleri dondura geliyoruz. Tekrar buradan bölmeleri dondur diyerek bunları buradan donduruyoruz. Bu şekilde bakın bölmeleri dondurmayı da rahatlıkla yaparız. Burada bir de şunu göstermek gerekir. Eğer burada mesela aşağıya inince örneğin başlıklar kaybolmasın. Sağa doğru gidince de A sütunu kaybolmasın. Bunu nasıl yapacağız? Aşağı inince başlıklar kaybolmasın. Sağa doğru gidince de A sütunu kaybolmasın. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Sabit kalmasını istediğiniz ilk iki satır hangi satır arkadaşlar? Bir ve ikinci satırlar değil mi? Bu iki satır sabit kalacak. Bir de A sütunu sabit kalacak şöyle. Bakın. Bunun kesiştiği noktayı yakalamanız lazım. Bunu da şöyle yapalım. Artı bir kuralında bir ve ikinci satırı sabit tutalım. Bir ve ikinci satırı sabit tutalım. Sabit kalması istediğimiz satır üçüncü satır. Ve bunun da bir yanındaki hücreyi bakın A sabit kalacak ya. B3'e tıklıyoruz. Yani seçtiğimizin bir yanındakine tıklayıp bölmeleri dondur. Tekrar bölmeleri dondur diyerek buradan mouse'u hareket ettirdiğinizde, tekeri hareket ettirdiğiniz zaman bakın başlıklar kaybolmaz. Ve sağa doğru gittiğiniz zaman da şöyle A sütununun kaybolmadığını buradan direkt görürüz. Bakın mouse'un tekerleğine basıyorum. Şöyle sağa çektiğiniz zaman direkt sağa doğru gider. Çıktı alırken az önce gösterdiğim gibi eğer bu iki başlığın çıktı alırken tüm sayfanın başında çıkmasını istiyorsanız da nereden yapıyorduk bunu? Hem bir tekrarlamış olalım. Buradan sayfa düzeninden başlıkları yazdır. Buradan da geliyoruz. Şurada üste yenilecek satırlara 1 ve 2'yi seçiyorum. Birinci satır ve ikinci satır şeklinde. Şurayı temizleyelim. Buradan da Ctrl P'ye basarak şöyle baktığınızda bakın ilk iki satır her sayfanın başına gelir. Tamam mı? Bölmeleri dondurmayı, başlıkları yazdırmayı, sayfayı yan çevirmeyi, boyutunu ayarlamayı, kenar boşluklarını ayarlamayı hepsini buradan yapıyoruz. Eğer bölmeleri dondurma işlemini de görünümden bölmeleri dondura gelerek yapıyoruz. Burada tabi bölmeleri dondurda bölmeleri çöz diyelim. Şöyle de detaylar var. Bunlara girersek burada örneğin şurada bakın böl diye bir seçenek var. Tablonuzun ortasına tıklayın
Böyle bir örnekte tablonun ortasına tıklayalım. Buradan gelip böyle basalım. Ekran 4'e bölünür. Yukarı ile aşağı ayrı hareket eder bakın. Şöyle. Yukarı ile aşağı ayrı hareket eder. Sağla solu ayrı hareket eder. Bakın bu şekliyle direkt görüyoruz. Daha sonra da buna çift tıklayıp isterseniz de buradan kaldırabiliriz. Tamam mıyız? Bu da bölmeleri dondurma ile ilgili güzel bir özellik. Peki şimdi geliyoruz düşey araya. İyi bilmemiz gereken bir işlev düşey ara. Şöyle bir link paylaşayım. www.videoport.com bölü ileriexcel.rar. Bu adresi buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Buradan bunu yapıştıralım. Buraya da yapıştırayım. Bu bir RAR dosyası. Eğer WinRAR bilgisayarınızda varsa indirin. Ve bir klasör var içinde. O klasörün içinde de IleriExcel klasörümüz bizim. Bu çalıştığımız IleriExcel dosyası. Bu klasörün içinde de düşey ara VLOOKUP kullanımı diye bir dosyamız var. Bu dosyayı açalım. Hadi bir dakika falan bekleyeyim. Hemen şu dosyayı bir indirin lütfen. Düşey ara VLOOKUP kullanımı diye bir dosya bu. Bu dosyayı bir açalım. Normalde inmesi lazım. İndirebildiniz mi arkadaşlar? Evet, indirilebiliyor. İnmiyor kısmı ilginç. Şöyle bir dakika. HTTPS diyelim. Şöyle de bir indireyim. Tekrar bir deneyin lütfen. YouTube kanalındaki arkadaşlar. Şöyle tekrar bir deneyin. İniyor da açılmıyor ise WinRAR yoktur bilgisayarınızda. Ömer Yorulmaz Bey, bu eğitimde ileri düzey olmayacak. Daha ileri düzey konulara girmeyeceğiz. Zipleyip gruba atmaya gerek yok Alper Bey. Şeyi atabilirsiniz sadece. Grup varsa eğer. Bu klasörün içindeki sadece şu düşey ara VLOOKUP kullanımı dosyası var. Bunu direkt buraya atabiliyoruz mu acaba? Yok, buraya atamıyoruz. Buraya da dosya ekleyemiyoruz. Sadece şu ekranda gördüğünüz düşey ara VLOOKUP kullanımı dosyasını mail atalım. Gruba atın. Oradan direkt çalışabiliriz. Hatice Hanım, Remzi Hanım'ın adı düşey ara VLOOKUP Remzi'ye kalacak ya. Niye böyle yazdınız? Ahmet Bey teşekkür ederim. Hep beraber süper olalım. Hep beraber süper olalım. Dosya tamam mıdır? Sevgili arkadaşlar. Açıyorum bak kapatmam sonra. Ömer Bey yok. Yani baktıysam bile dikkat etmedim. Dikkatli bakayım. Peki açtık düşey arayı. Açtık düşey arayı. Şimdi düşey ara Excel'deki en sihirli işlev arkadaşlar. En çok kullanılan ve en iyi bilinmesi gereken işlev ama şimdilik. Yeni versiyonların yaygınlaşmasıyla da çapraz ara diye bir işlevimiz var. O da yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Evet, Facebook grubundan paylaşabiliriz dosyayı Murat Bey. Oraya yükleyelim. Oradan paylaşabiliriz.
Düşey ara işlevi iki tablo arasında ortak alanlardan yararlanarak bir tabloda olan, dikkat edin, diğer tabloda olmayan bir veriyi getirmek için kullanılır. Tamam mı? Düşey ara işlevi iki tablo arasında ortak alanlar olan iki tablo arasında bir tabloda olan, diğer tabloda olmayan bir veriyi getirtmek için kullanılır. İngilizcesi VLOOKUP sevgili arkadaşlar. İngilizcesi VLOOKUP. Oradan de takip edebiliriz. Winter 1 aramıza katıldı arkadaşlar. Hep beraber selamlıyoruz Winter 1'i. Hoş geldiniz efendim. Buradan ilerliyoruz. Okey. Şöyle ilerleyeceğiz. Düşey arada eşittir düşey ara diyeceğiz. Bakın neyi arıyorum? Noktalı virgül. Nerede arıyorum? Noktalı virgül. Kaçıncı sütun bana lazım? Noktalı virgül. Tam eşleme mi yapacağım deyip parantezi kapatıyoruz. Çok basitçe. Neyi arıyorum? Nerede arıyorum? Kaçıncı sütun bana lazım? Tam eşlememi yapacağız şeklinde bakın bunu yazıyoruz. Tamam mıyız? Şimdi bu şekliyle bunu yapalım. Arkadaşlar şöyle, düşey ara aslında hayatın her noktasında kullandığımız bir şey. Yani örnek vereyim. Şimdi üniversitedeki arkadaşlar ya da YouTube'daki arkadaşlar. Beni cep telefonumdan arayabilir misiniz arkadaşlar? Beni cep telefonumdan arayabilir misiniz? Bakın numaram yok değil mi sizde? Çünkü niye? Benle bakın sizin aranızda numara olması lazım. Ortak bir alan bulmamız lazım. Şimdi benim numaramı nasıl ulaşırsınız? Üniversitedeki arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ortadaki alan kişi kim? Ortak ikimizin yani hem sizin hem benim tanıdığım ortaktaki kişi kim? Hocanız değil mi? Veysel hocanız. Bak siz Veysel hocaya ulaşarak ondan benim numaramı alıp bana ulaşabilirsiniz. Bakın bir ortak alandan yararlanıyoruz. İşte YouTube'daki arkadaşlar da aynı şekilde söyleyeyim. Bana ulaşmak isterseniz, şimdi numaram direkt yoksa moderatör arkadaşlarımız var. Moderatör arkadaşlar aracılığıyla onlara ulaşıp onlardan benim numarama ulaşabilirsiniz. Yani düşey ara kullanabilmemiz için kesinlikle ortak bir alana ihtiyacımız var. Bu ortak alandan yararlanarak biz ilgilendiğimiz bir değeri buradan direkt getiriyoruz. Şimdi düşey ara başlangıç sayfasına geçiyorum. Bakın düşey ara başlangıç sayfasına geçiyorum. Şimdi şurada yazdığımı aynen burada bir tekrarlayayım bakın. Düşey ara için bu tabloyla bu tablo arasında ortak bir alan olması lazım. Önce buna dikkat edin. Bakın bu tablo ile bu tablo arasında ortak bir alan olması lazım. Burada dikkat ederseniz A'daki temsilci isimleri ile H'daki temsilci isimleri arkadaşlar ortak alanlar. Önce bunu yakalayacağız. Sonra düşey ara bizim ne işimize yarayacak? Bakın şurada bölge değerini seçiyorum. Buradaki bölge değeri burada var. Yani bu temsilcilerin bölge değerleri burada var. Ama şurada yok. Biz şimdi buradaki şu seçtiğim yerdeki ortak alanlardan yararlanıp şu bölge değerlerini buraya getirmek istiyoruz. Düşey ara işlevi bu şekilde bu amaçla kullanılan bir şey. Peki düşey arayı buradan neyi arıyorum? Nerede arıyorum? Kaçıncı sütun gibi sorular vardı bakın. Şimdi buraya geliyoruz. Buraya geliyorum şöyle. Genel düşey ara kullanımı nasıl? Şuradan dolguyu da bir yok diyelim.
Buraya geliyoruz. Eşittir. Düşey ara. Yazalım. Düşey ara diyelim. Parantezi açalım bakın. Buradan neyi arıyorum? A2'deki ortak alanı. Mutlaka ortak alanı ararız. A2'deki ortak alanı. Noktalı virgül. Nerede arıyoruz? H'tan başlayıp diğer ortak alandan başlayıp I'ya kadar. Burayı seçiyorum. Noktalı virgül. Bu aralıkta kaçıncı sütun bana lazım? Birinci sütun H bakın. İkinci sütun I. 2 diyoruz. Tekrar noktalı virgül. Kısa yol 0 tam eşleme. Buradan parantezde kapatalım. Enter'a bastığınızda bakın bu değer diyerek buraya geldi. Tamam. Tekrar yapıyorum. Eşittir. Düşey ara. Neyi arıyorum? Nerede arıyorum? Kaçıncı sütun bana lazım ve tam eşleme. Neyi arıyorum? A2'yi. Noktalı virgül. Nerede arıyorum? H, I aralığında arıyorum. Noktalı virgül. Kaçıncı sütun arıyorum? İkinci sütun arıyorum. Noktalı virgül. Tam eşlememi yapacağım. Evet. Kısa yolu 0. Parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastık. Bakın bunu da aşağı kadar getirdim. Şimdi grubu bulalım. Grubu bulalım. Bu tablo ile bu tablo arasında ortak alanımız neler? Bu tablo ile bu tablo arasında ortak alanımız neler? Firmalar değil mi? Bakın buradaki firmalarla buradaki firmalar ortak alanlar. Geliyoruz buraya grup değerini bulacağız. Eşittir ne diyelim? Düşey ara. Neyi arıyoruz? Buradaki B2'deki değeri. Noktalı virgül. Nerede arıyoruz? L'den başlayıp M'ye kadar. Burayı seçiyorum. Noktalı virgül. Kaçıncı sütun bana lazım arkadaşlar? 1, 2. İkinci sütun noktalı virgül 0 diyelim. Buradan da parantezi kapatarak Enter'a basıp buradan direkt düşey arayı da kullanabiliriz. Bu şekilde de bakın en temelde düşey ara işlevini bu şekilde kullanırız arkadaşlar. Tamam mıyız? Düşey arayı böyle kullanıyoruz. Bu kadar yeterli düşey arada. Çok detaya girmeden gerek yok. Şöyle göstereyim. Vidoport üzerinde burada yarın üniversitedeki arkadaşlara bir üyelik açacağız. Üniversitedeki arkadaşlara buradan bir 3 aylık ücretsiz üyelik açacağız. Eğer Veysel Bey ile görüşeceğim. Veysel Bey yani üniversite kanadı okey verirse burada arama kısmına düşey ara yazdığınız zaman şurada arkadaşlar bakın A'dan Z'ye düşey ara kullanımı diye bir dosya var. Set var. Bu sete bastığınız zaman da bakın düşey ara kullanımının tüm detaylarını buradan izleyebileceksiniz. Tamam mı? Buradaki tam eşleme kısmı bu. Yaklaşık eşleme YouTube'daki arkadaşlar için yaklaşık eşleme de bir değere en yakın değer anlamında geliyor. Onu ayrıca isterseniz eğitim sonunda göstereyim düşey aranın bir parametresini. Şimdi bu kadar. Excel yeter. Hadi gelin bugünlük bir de Word'ü açalım. Bugün bir değişiklik olsun. Word'e girelim hadi. Bir 15 dakika Word çalışalım. Açın Word'leri. Word'lerimizi açalım. Ömer Yorulmaz Bey, indis match ile yani indis kaçıncı ile düşey ara aynı işi yaparlar. İndis kaçıncı düşey aranın bir gömlek üstündedir. Çünkü düşey ara soldan sağa çalışır. İndis kaçıncı istediğiniz noktaya çalışır. Arkadaşlar, YouTube'da yorum yazan arkadaşların yorumlarını okuyamıyorum. Uzun uzun yorumlar var. Eğitim bittikten sonra YouTube yayını kapatmayacağım. O yorumları cevaplayacağım. O yüzden okuyamıyorum. Bazılarına moderatör arkadaşlar cevap veriyorlar. Boş bir Word belgesi açalım. Ve
Gelin, hadi gelin şöyle eşittir rand diyelim. Rand, R-A-N-D 100 diyelim şöyle. 100 paragraftan oluşan bir belgeyi otomatik oluşturalım. Şuna gelin ve Enter'a basın. Arkadaşlar en son ben Enter'a basacağım. Excel'i Word'u açın. Eşittir rand deyip parantezi açın. 100 diyelim. Parantezi kapatın. Enter'a bastığınızda bakın direkt buradan 100 paragraflık bir şeyi oluşturalım. Oluşturduk mu? Gerek üniversite gerek YouTube kanalındaki arkadaşlar. Okey. Enter'a bastım. 100 paragraflık bir belgeyi oluşturdum. Şimdi Word'de Ctrl Home, Ctrl End. Belgemizin başına ve belgemizin sonuna giden ifadeler. Tamam mı? Ctrl Home, Ctrl End. Direkt buradan en sona en başa gereken ifadeler. Adem Bey, ilginç soru, güzel bir soru. Yorumlu dersten sonra cevaplayayım bu soruyu. Ctrl Home, Ctrl End'e basarak bakın en sona geldim. Tekrar geliyorum şuraya. Word'u açtık. Eşittir rand yazdık. Parantezi açtık. 100 yazdık. Enter'a basıp sonra buradan direkt bunu 100 paragraflık bir belgeyi oluşturduk. Tamam mı? Ctrl Home, Ctrl End. Şimdi Word'de sevgili arkadaşlar tez yazma aşamasında olan var mı? Tez yazacak olan var mı içinizde? Tez yazacak olan var mı? Evet, tez yazacak arkadaşlar var. Tamam. O zaman Word konusu bu kadar. Kapatıyoruz Word'ü. Burada bitirelim. Bakın tezinizin başına Ctrl-Home, Ctrl-End'de gelirsiniz. Peki. Devam edelim. Şimdi burada en çok zorlanacağınız şeyleri göstereyim tezde. Mesela sayfa numarası verelim ama ilk iki sayfaya sayfa numarası vermeyelim sevgili arkadaşlar. Sayfa numarası verelim ama ilk iki sayfaya sayfa numarası vermeyelim. Şimdi bunun için şöyle gelin bakın kontrole basıp mouse'un tekerleğini çevirin. Şöyle sayfaları küçültürsünüz, büyütürsünüz. Görünüm sekmesine gelip buradan okuma modundan şöyle okuma modunu alırsınız, uzaklaştırırsınız. Şuradan şöyle bunu küçültelim. Birden çok sayfa diyebilirim şöyle bakın. Şurada. Görünüm sekmesine gelin. Buradan direkt bakın buradan birden çok sayfayı seçelim. Şöyle baktığınız zaman tüm sayfaları ekranda gördük. Tamam mıyız buraya kadar? Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Amacım ilk iki sayfaya sayfa numarası vermemek. Sonra üçüncü sayfadan başlayıp diğer sayfalara sayfa numarası vermek. Tamam mı? Bakın buraya geliyoruz. Şurada üçüncü sayfanın başına tıklayın. Üçüncü sayfanın başına tıklayın. Düzen sekmesine gelip kesmelerden şuradan geliyoruz. Sürekli ifadesini seçiyoruz. Buradan sürekli ifadesini seçiyoruz. Ve ekle sekmesine gelip sayfa numarasına geliyoruz. Sayfa numarasını biçimlendir. Başlangıcını 1 yap. Tamam diyelim. Tekrar sayfa numarasına gelin. Sayfa sonu ve sayfanın altına numarayı ekleyelim. Şöyle geldi bakın. Ama buraya da geldi sayfa numarası, dikkat edin. Ve şöyle çift tıklayıp bunu kapatın. Aynı şekilde yapılır Mine Hanım. Bu Word'deki mantık aynı. Bir şey değişmez. Şimdi bakın. Bu birinci sayfa 1 geldi. İkinci sayfa 2 geldi.
Burası yeni bölüm. Burası da birden başladı ve diğer normal şöyle 1, 2, 3, 4 diye gitti. Biz şimdi ilk iki sayfanın sayfa numarasını silmemiz lazım. Bunun için de şu üçüncü bölümün, bakın şu bölümün başına geliyoruz. Yani şöyle göstereyim. Üçüncü sayfaya sayfa numarası ekledik ya arkadaşlar. Şu üçüncü sayfanın bölümüne sayfa numarasını seçiyoruz şöyle. Normal şöyle gelin, şöyle fareyle normal mouse'la seçin. Yukarıda öncekine bağlı diye bir seçenek var. Bunu kaldırıyoruz. Öncekine bağlı ifadesini kaldırıyoruz. Sonra şu yukarıdaki birinci sayfaya, ikinci sayfaya gelin. Bakın burayı seçin ve silin. TRT'ye basın, silin. İlk iki sayfada sayfa numarası yok. Sonraki sayfalarda sayfa numaraları bakın karşımıza gelir. Tamam mı? Bu da Word'un mesela ilk iki sayfasına sayfa numarası vermeme, diğer sayfalarına sayfa numarası verme. Tamam mıyız? Bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Hadi baştan. Ctrl N'ye basalım arkadaşlar. Ctrl N'ye basalım. Ctrl N'ye bastık. Eşittir. Hatta şöyle yapalım. Enter'la aşağı inin. Bir sayfa boş bırakalım şöyle. İkinci sayfayı boş bırakalım. Üçüncü sayfaya gelelim. Eşittir. Rand diyelim. Eşittir rand diyelim. Parantez açalım. 150 diyelim. Şöyle parantezi kapatalım. Tamam mı? Şöyle bakın. Ne diyelim? Bir dakika, mesajlar okuyunca dikkatim dağıldı. Tekrar kontrol home'la geldim. Yukarı çıktım. Tamam mı? Şöyle küçülttüm. İlk iki sayfa boş getirdik. Sonra bunu yaptım. Bunu bir daha yapayım da yapamayan arkadaşlar için baştan yapalım. Bakın Ctrl N'ye bastım. Enter'la aşağı doğru indim. Birinci sayfa boş. Enter'la devam ettim. İkinci sayfa boş. Üçüncü sayfanın başına geldim. Eşittir rand dedim. Şöyle şurada. Rand diyorum. Parantezi açtım. Örneğin 150 yazdım. Enter'a bastım. Tamam mı? Sonra 150 sayfalık 150 paragraflık bir belgeyi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar ilk iki sayfada sayfa numarası olmayacak. Sonraki 3 sayfada şöyle yapayım, şöyle göstereyim. Sonraki 3 sayfada şu kırmızıyla ve kalınla gösterdiğimiz sayfalarda burada Roma rakamlarıyla olacak içindekiler kısmını oluşturmak için. Dördüncü sonradan şu sayfalarda da şu siyah sayfalarda da normal 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek sayfa numaraları. Tamam mı? İlk iki sayfaya sayfa numarası vermeyeceğiz. Çünkü burası kapakla işte ön söz kısmı. Sonraki bu sayfalar içindekiler kısmı. İçindekiler tablo şekilleri gibi kısımlar. Sonra da şurası normal tezin devam ettiği kısım. Peki buradan geliyoruz şimdi. Kırmızının başına tıkladım. Bakın en tepeye. Düzen kısmına gelip kesmelerden sürekliyi seçiyorum. Burada bir bölümü oluşturdum. Aşağıya doğru indim. Kırmızıların bittiği yere geldim. Bakın. Şu tekrar buraya geliyorum. Kesmelerden tekrar sürekliyi seçiyorum. Bu şekliyle iki tane sürekliyi oluşturdum bakın. Şimdi burası ne olacak? Şurası ne olacak? Roma rakamlarıyla değil mi? Ekleye geliyoruz. Sayfa numaraları, sayfa numarasını biçimlendir. Sayı biçimi 1, 2, 3. Şöyle başlangıç birden. Tamam diyelim. Ve alt bilgiden düzeltiyorum. Sayfa numarası, sayfa sonu. Şöyle 6 seçelim. Ve kapat diyelim.
Şimdi baktığınız zaman üst tarafa 1 2 geldi boş yerlere. Aşağıdaki kırmızılara dikkat ediyorsanız Roma rakamlarıyla 1 2 3 geldi ve normal belgemizi yazdığımız yere de 4'ten başlayarak devam etti. Peki şimdi burada şunu yapmamız lazım. Şu 4'e geliyoruz. Şurada sağ butona bassak, sayfa numaralarını biçimlendir deyip başlangıcını 1 yapsak ve tamam desek, bakalım bir sıkıntı oldu mu? Hayır, olmadı. Tekrar yapıyorum. Şurada 4'ün üzerine geldim. Şu 4'ü şöyle seçiyorum. Sağ butona bastım. Sayfa numaralarını biçimlendir. Başlangıcını 1 yapıyoruz. Burası 1'den başlayacak. Burası Roma rakamları ile devam edecek. Şimdi yukarıdaki 1 2'yi silmemiz lazım. Sonra buraya bakın, Roma rakamıyla 1'i seçin. Öncekine bağlayı buradan kaldıralım. Ve çıkın yukarıya. Şuradaki 1 2'yi silelim. Kapat dediğiniz zaman da buradaki değerler şöyle bakın, istediğimiz gibi sanırım oldu. İlk iki sayfada sayfa numarası yok. Kırmızılar Roma rakamlarıyla 1 2 3 ve alttakilerde normal rakamlarla 1 2 3 4 diye karşımıza geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu yapamazsınız veya daha detaylı bakmak isterseniz de bir dakika şöyle tezleyelim. Şöyle YouTube açın. Normal YouTube'a girin. YouTube'a girdikten sonra şu ara kısmına Ömer Bağcı tez yazın. Şöyle bakın. Bunların videoları ayrıca var. Buradan da arkadaşlar bunu birebir de aynısını izleyebilirsiniz. Şu sanırım baştan sona anlatıyor. Tez yazarken sayfa numaralarını farklı verme, içindekiler kısmını oluşturma. Bunun linkini hatta sizinle paylaşayım. Bunu paylaşayım. YouTube kanalımda da paylaştım. Eğer bir tez yazacaksanız bu videoyu baştan sona izleyin. Çünkü içindekiler kısmı oluşturma, işte içindekiler kısmından sonra örneğin aradaki bir sayfayı yan çevirme gibi işleri buradan bakın detaylıca anlatıyoruz. Buradan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ilk defa bunu izliyorsanız da lütfen arada kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tamam mıyız? Peki bugünlük bitirelim sevgili arkadaşlar. Bugünlük bitirelim. Yarın akşam son dersimizi yapacağız. Pivot tablolara gireceğiz. Belki PowerPoint'e de belki bununla ilgili basit bir giriş yaparız yarın. Kaldığımız yerden Excel'den devam edeceğiz. Üniversite yayınını kapatabiliriz. Açıkta kalabilir. YouTube'daki soruları cevaplayacağım. Bir bakayım. Yani üniversiteden isteyen arkadaşlar ayrılabilir. Ama isteyenler de eğer hocalarınız yayını kapatmazsa kalabilir. Dersimizi bitirdik. Bundan sonrası soruların cevaplanması. Üniversite kanalı için tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın akşam devam edeceğiz. YouTube kanalındaki sorulara da bir göz atayım. En tepeden başlayarak Hayrettin Demiraslan, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kitabı teslim almışsınız. Adınıza imzalı gelmiş. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün biraz yayında sıkıntı yaşadık. Emre Liman'ın bir sorusu var. Düşey ara içinde sıra komutu kullanmayı anlattığımız bir video var mı? Sıra komutu derken neyi kastettiğinizi Emre Bey açıklarsanız yardımcı olur. Ramazan Ayçiçek, bazı tablolar kağıtta küçük duruyor. Tam sayfaya sığdırabilir miyiz? Sığdırabilir miyiz? Deneyelim. Word'de mi ama Excel'de mi? Çok da düzgün durmaz herhalde ya.
Sezai Coşkun'un bir şeyi var. Sizin gibi Excel'i çok iyi öğrendim. Ofis işlerinde tam bir profesyonel adım attım. Sezai Bey, bunu bir gün detaylıca konuşalım. Yani bu hani çok basit bir şey değil. Excel'i iyi bilirseniz tabii ki bir avantaj ama tek başına bir avantaj değil açıkçası. Bunu cevapladım. Yok. Adem Koç Yiğit'in bir ifadesi var. Şimdi Udemy'de benim eğitimlerim yok arkadaşlar. Udemy'ye bir eğitim verme ya da eğitim koyma gibi bir düşüncem de yok. Zaten videoport.com var. Adem Koç Yiğit. Oradan izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ahmet Bey teşekkür ederim. Ahmet Karahasan. Ömer Yorulmaz Bey, yoruma bir bakalım. Ona bakacağım. Bozdoğan yöneylem araştırmaları ile ilgili Facebook grubunda paylaşırsanız arkadaşlarımız bir baksınlar. Yardımcı olabilirler mi, olabilir miyiz diye. İstatistik işin içine girince biraz daha şey. Yalnız bu bir ödev ya da sınav sorusuysa cevaplamayız. Emre Liman Bey, bu sorunuzu B1, C1, D1 getirtmek için Facebook grubumuzda paylaşırsanız oradan cevaplamaya çalışalım. Naci Balo, bunu anlamadım ne demek istediğinizi. Facebook grubunda bu soruyu da paylaşırsanız oradan bakıp cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. Samet Çimen, bir sıkıntı olmaması lazım. Çok iyi topladı 4 şartlı şekilde. Adem Koçyiğit, yaklaşık eşleme arkadaşlar düşey arada bir parametresi en yakın değeri görmek için bulmak için kullanılır ama belirli şartları var. Vidoport üzerindeki düşey ara eğitim videolarında onun kullanımı var. Oradan bakabilirsiniz. İndis kaçıncıyla düşey ara arasındaki fark, düşey ara soldan sağa bir arama yapar. Belli bir kuralı var düşey aranın. Mutlaka solda, yani ortak alan solda olmalı. İndis kaçıncı? Aslında indis ayrı bir işlev, kaçıncı ayrı bir işlev. İkisini birleştirince düşey aranın hem soldan hem sağdan arayabildiği modeli geliyor. Yani aslında bir üstü ama düşey ara çok daha fazla biliniyor. İşte yeni aramalarda çapraz arayla bunu da çözmüş olduk. Yeni işlevlerde bunu çözmüş olduk. Adem Koç yiğidin bir sorusu var. İndis kaçıncı düşey ara varken indis kaçıncı niye var? İndis tek başına bir işlev, kaçıncı tek başına bir işlev. Bunlar ayrı ayrı görevleri de var. İkisini birleştirince bir düşey ara işlevinin yaptığı işi yapıyor ama karıştırmayın orada. İndis kaçıncı tek bir işlev değil. Kaçıncı ayrı bir işlev, indis ayrı bir işlev. Düşey ara ile ikisini birleştirdiğiniz zaman, indis kaçıncıyı birleştirdiğiniz zaman düşey ara işlevini görüyor. Evet, bunlar oluyor. Tamam diye şey yaptım. Pivot tablolarda sütuna formül eklemeyi ilerleyen derslerde bakarız. Enes Kayseri Bey. Mac Pro'da sıkıntı yok, yaparsınız. İlk iki sayfayı Roma rakamıyla yapmak istersek, şurada ilk iki sayfayı sildikten sonra o 1-2'yi silmiştik ya. 1-2'nin üzerine gelip sağ buton sayı biçimlendirden, yani sayfa biçimlendirden Roma rakamlarını seçebilirsiniz oradan. Evet, Ali Turdet Bey, süper, yüksek lisans tezinizde size kolaylıklar.
Bu video kaydediliyor. Evet, sıkıntı yok. Adem Koç Yiğit Bey, dersleri izlemek için videoport.com'a girip en altta nereden başlamalıyım gibi bir olay var. Başlık var. O başlığı izleyerek yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Alttaki mesajları görmüyorum arkadaşlar. Yukarıdan okuyarak geldiğim için. Mehmet Kayaber, Wi-Fi'nize izinsiz girenleri diye bir şey olamaz. Wi-Fi'nizin şifresini değiştirip kimseye söylemezseniz izinsiz kimse giremez. Savaş Kaya Bey, teşekkür ediyorum. Hürkan Han'ın bir sorusu var. İlginç bir soru o. Şimdi burada sayfalara geldik. Bunları buradan tekrar gizledik. Ve gizli olan sayfaları açmak için evet, bu olmuyor. Bunu kod yazarak yapmak lazım. Basit bir kod yazarak yapmak lazım. Bunu bir not alayım ben. Bunu bir konuşalım. Gizlenen sayfaları toplu açma. Tamam, bunu not aldım, bakacağım. Mahmut Akbas Bey, o tabloyu görmek lazım. Buradan bu şey diyemem. Naci Balo olmaz o dediğiniz. Yani 400 adet çıktı alacaksınız. Her sayfada ayrı bir numara yazacak. Olmaz. Şöyle olur. Şöyle olmaz. 2 kere çıktı alırsanız olur. 400 adet bir sayfayı çıktı alın. Sonra Word'e girin. Birden 400'e kadar boş bir sayfa oluşturup sayfa numarası verin. Çıktı aldığınız kağıtlara bir daha çıktı alın. Hiç uğraşmadan en kolay öyle çözülür. Ali İmanov, print zamanı formüle istifa etmek mümkün müdür? Bunu tam anlamadım. Yani seçtiğimiz yeri mi acaba şey yapmak istiyorsunuz? Ömer Yorulmaz, bunun yolu var. Yani formal sayfalarda değişiklikleri engellemenin yolu var. Buradan, evet, bunu arkadaşlarımız da yazmışlar zaten. Biraz hızlı gideyim. Excel dosyasını PDF kaydetmeyi Murat Bey gösterdim eğitimde. Bu eğitim izlerseniz baştan var. Direkt olur. Taner Şentürk, Şefik Bey cevaplamış sorunuzu. Adres mektup birleştirmeyi kullanarak yapabilirsiniz. Excel'de tablonun sonuna yeni satır oluşturmak için tablo geçiş tuşunda şunu mu demek istiyorsunuz? Şöyle tabloya geçiyoruz. Enter'a bastığınız zaman da aşağı iner ama. Sayfalar arasında aratma yapmak bu kolay. Ctrl F'ye bastığınız zaman aranan kısmına gelir. Seçenekler kısmına geldiğinizde şurada içinde yazan yerde çalışma kitabını seçerseniz tüm kitapta arama yaparsınız arkadaşlar. Recep Ayhan Bey, kırp işlevini kullanarak yaparsınız. Excel grafikleri açmıyorsa yeniden yüklemeniz gerekebilir. Okey, hadi bitirelim. Bugünlük bitirelim. Bugün canlı yayın derslerinde 8. saat, yorucu bir saat. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz.
Yarın kaldığımız yerden. Yarın pivot tablolara gireceğiz arkadaşlar. Burada pivot tablolarla çalışacağız. Ramazan Ayçiçek Bey, sorunuz neydi? Ersel Demircioğlu, pivot tablo oluştururken bu hatayı alıyorsan başlık başlığı olmayan sütun vardır. Pivot tablo oluşturmanın birinci kuralı, her sütunda başlık olması lazım. Buna dikkat edin. Ali Bey, Ali İmanov, normalde Excel'de öyle bir şey yok. Yani bir formüle bağlı seçtiğimiz alanı print edemeyiz. Ahmet Dinç Bey, bunu bir ara yaparız. Sorularınızı cevaplarım. Canlı yayın şeklinde olur. Ya da başka hocalarla beraber olabilir. Mustafa Tevfik Şenel, bu kod yazarak olabilir. Normal yolla olmaz. Excel'de bir tabloyu Ramazan Bey büyütme, şöyle bir deneyelim onu. Bu tabloyu kopyaladım, yeni bir sayfaya yapıştırdım. Buraya geldim, yapıştırdım. Örnek vereyim, şurayı alalım. Ctrl P'ye bastınız, bu sayfa küçük kaldı. Şurada ölçeklendirme yok kısmına gelip, özel ölçeklendirme kısmına gelip, bunu eğer mesela %300 yapalım. Şöyle yaptığınızda bakın, çok büyük oldu. Buradan tekrar özel ölçeklendirmeye gelelim. İşte diyelim ki %200 büyüt. Ve bunu örneğin şöyle yatay çevir. Bakın böyle olur. Tamam mı Ramazan Bey? Yazdırmada gelip şuradan özel ölçeklendirmeden yapabilirsiniz onu. Şefik Bey, o soruya baktım ben ama sanırım olmaz o soruya. Yani bugün bakamadım ama önceden bakmıştım. Sayfa isimlerini her sayfada A1 hücresine getirebilir miyiz? Vallahi buna bakayım. Emrah Abazerov. Bu ilginç bir soru. Bunu bir not alayım. Sanırım olur ama nasıl olacağına bakacağım. Evet, ben de Excel çalışacağım Murat Bey ama sorular bitmedi. Mahmut Akbaş Bey, ne demek tek bir sayfa yapmak? Rabia Hanım, sizin soru neydi? Atladık mı onu? Excel tablosu hocam. Enter'a basınca tablo dışına çıkıyor. Tablodan kastınız Rabia Hanım, seçtiğiniz alan sanırım sizin demek istediğiniz şey. Yani şu alanı seçtikten sonra tabla beraber ilerlersiniz. Onun dışında Shift tabla geri gidersiniz. Onun dışında benim bildiğim bir yol yok. Şimdi anladım sorunuzu ama benim bildiğim şekilde bir yol yok. Ömer Yorulmaz Bey, VBA dersi yapmayacağız. Ahmet Biçer Bey, toplamayı var onun videoları ya, Vidoport üzerinde. Oradan bakabilirsiniz. Ahmet Biçer Bey, yani bir kere yazdığınızda görüyoruz. Onu 50 kere yazmanıza gerek yok. Toplamayı gayet basit yapıyoruz. Yani örnek vereyim. Şuradaki rakamları toplamak istiyorsak buraya, bu rakamların altına gelip şu yukarıdan toplama bir kere basıp enter'a bastık mı toplamı yapıyoruz. Yani 10 kere yazmanıza gerek yok. O yazınız okunuyor. Rabia Hanım, bu konuda Facebook'ta grubumuzda bir paylaşım yapın.
Orada bir sorunuz orada sorun. Arkadaşlarımız bir cevap versinler. Winterbeat. Sen lise öğrencisin herhalde. Yani grubumuzda da neyse. Kadir Diloğlu bu yapılır. 30 sheet'te aynı yerlerdeki şeylerse şuradaki neredeydi o? Veri menüsünde şurada birleştir diye bir özellik var. Kadir Diloğlu. Bu veri menüsündeki birleştir özelliğiyle sizin bu sorunuz çok kolay çözülür. Efe Korkmaz buradaki birleştirmeden kastınız nedir? Yani örnek dosyalar. Benzer örnekleri yaptık. Oradan yapıyoruz. Bu kolay. Hünkar Han Hazretleri. Vay, çok havalıymış. Bu dikeydeki verileri kopyalayın. Boş bir yere gelin. Sağ buton. Şuradan devrik dönüşümle beraber bunları yataya ya da yataydaki verileri dikeye yapıştırabiliriz. Peki hadi iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bitirelim. Sorular bitmeyecek. Yarın akşam pivot tablolara çalışacağız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Yarın akşam pivot tablolar sonrasında da e, biraz bu sorularınızı cevaplayayım. Tekrar buradan sorulara bakarız. O şekilde ilerleyelim. Ömer Gökalp, geçebilirseniz en üst versiyona geçin. 365 paketlerine daha iyi olur. Bu videoyu izleyen arkadaşlar, kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olalım. Yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayalım lütfen. Grup büyüyor. Yani 3700-4000 kişiye yaklaştık. Grubun büyümesinde bir şey yok arkadaşlar. Enes Bey. Sadece grupta siyasi paylaşım yok, dini paylaşımlarımız yok. Sadece Excel, Word ile PowerPoint ile ilgili sorular paylaşıyoruz. Ücretli program tanıtımları yok. Ücretli destek vermek yok gibi kurallarımız var. Yoksa grubun büyümesinde herhangi bir şey yok. Ee, Buyurun Adnan Bey, son soruyu sizden alalım, bitirelim sonra. Evet, sınav soruları yok. Doğru, ödevlere cevap vermiyoruz. Adnan Bey bunu bilmiyorum. Bunu da not alayım. Ama mantıken gizlenmiş sayfalarda köprü çalışmaması normal. Çünkü linke tıkladığınızda o köprünün çalışmaması normal. Linke tıkladığınız zaman köprünün çalışmasını, gizlenmiş sayfanın açılması gerekir. O da çok şey değil. Kadir Bey yaparız onu bir gün. Yaparız. Yani köprü linkleme yaptığınız zaman sanırım çalışmaz. Okey. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Hadi sonlandıralım yayını. Yarın akşam kaldığımız yerden devam ederiz. Pivot tablolarla, grafiklerle ve grafiklerdeki biraz veri görselleştirme örnekleriyle yarın basit örnekler yapalım. Üniversite eğitimi, üniversite öğrencileri olduğu için çok ileri düzey değil. Gördüğünüz gibi konularda aslında çok ileri düzey konular değil. Ama YouTube kanalı üzerinde ya da Vidoport üzerinde çok ileri konular var. %50 indirim fırsatını kaçırmayın. Bunu hatırlatayım. %50 indirimden yararlanın. Eğer bu izlediğiniz YouTube videoları basit geliyor derseniz A'dan Z'ye ileri düzey Excel eğitimimiz var. Bunu izleyin. Bunlar da basit geliyor derseniz şuradaki uzmanlık videolarımız var. Excel'de uzmanlık eğitimleri var. Bunları izleyin. Buradaki soruları çözmeye çalışın. Bunu bitirdikten sonra da Excel'le dashboard raporlama eğitimine geçelim. Bunu yapın. Ondan sonra
Excel'de kimse sizi tutamasın. Düşünsenize, hayal edin Excel'de her şeyi çok rahat yapabildiğinizi. Gayet keyifli olur. Ve bu da Vidoport ile mümkün. Buradaki eğitimlerden yararlanarak mümkün. O yüzden %50 indirim iyi bir fırsat. Yani 240 liralık eğitim 120 liraya düşüyor. İşte 210 liralık Excel üyeliğimiz 105 liraya düşüyor gibi. Bu avantajlardan yararlanmanızı öneriyorum. Bir tavsiye, yararlanırsanız, üye olursanız ve izlerseniz Excel'de çok iyi bir noktaya gelirsiniz sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam 9'da çalışıyoruz, buluşuyoruz. Gelişir Sultan Hanım, gelişir. Hayal gücünüz gelişmezse o PowerPoint'in o slaytları olmaz. O yüzden. Şefik Bey süper. En sondaki veri görselleştirme örneklerine bakın. Çok da güzel, keyifli olur. PowerPoint'te yapılan grafiklerle ilgili profesyonel eğitim paketleri, Hünkar Hazretleri diyelim ya da HZ. Bununla ilgili bir çalışma olacak. Bununla ilgili bir eğitim videosu hazırlıyorum. Ayrı bir eğitim seti olacak bu. PowerPoint ve Excel kullanımı ile ilgili. Oradan bakacağız. Hepinize iyi akşamlar. Veysel Hocam size de iyi akşamlar. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.